Saygıdeğer izleyicilerimiz, Hollanda'da koronavirüs durumu gerçekten çok kritik. Vaka sayısı her geçen gün daha da artıyor. Özellikle başkent Amsterdam'da vaka sayısının daha da arttığını, durumun kırmızı alarm seviyesine doğru gittiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili olarak Hollanda'da tedbirler de tekrardan yürürlüğe tek tek giriyor. Bakalım bundan sonra Hollanda'da neler olacak? Yılbaşına doğru bu kuralların geçerli olup olmayacağını, Noel dolayısıyla yasakların kalkıp kalkmayacağını sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyicilerimiz, Hollanda Geçici Başbakanı Rutte ve Sağlık Bakanı koronavirüsle ilgili tedbirlerin artık yürürlüğe alınmasının zorunlu olduğunu söyledi ve yürürlüğe girdi. Hollanda'da yeniden yürürlüğe giren kuralların başında maske geliyor. Kapalı tüm kamuya açık alanlarda maske takılma zorunluluğu artık yürürlükte. Maske başka alanlarda da kullanılacak mı? Hemen bakıyoruz. Halka açık alanlar, kamu binaları, hastaneler, belediye kurumları, istasyonlarda, tüm mağaza ve marketlerde zorunlu. Berberler, güzellik salonları, masaj salonları, yüksek öğretimde ise sadece ortam değişimlerinde maske zorunluluğu getirildi. Ayrıca toplu taşıma ve havalimanlarında zorunluluk devam ediyor. Ancak lokanta ve kafeler gibi giriş için korona giriş belgesi gösterilmesi zorunlu olan yerlerde maske takma mecburiyeti bulunmuyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Hollanda özelinde Avrupa'nın geneline baktığımızda önümüzdeki günlerde tablo daha da ağırlaşacak. Almanya'da günlük vaka sayıları 40 bin civarında seyrediyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı artıyor. Hollanda'ya, Belçika'ya, Avusturya'ya, İsveç, İsviçre, Norveç diğer ülkelere baktığımızda tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Bu kadar acı bir tablo ortadayken şu yorumu yapabiliriz. Her şey başa dönüyor arkadaşlar. Evet. Önümüzdeki 2 ay içerisinde durum daha da ağırlaşacak. Dünya Sağlık Örgütü İsviçre'den yapmış olduğu açıklamada Şubat ayına kadar sadece Avrupa'da yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybedeceğini söyledi. 500 bin kişi. Şimdi ister istemez biz de şunu soruyoruz. Bu kadar kısıtlamaya, bu kadar sıvıya insanlara vurdunuz. Bunun yanı sıra kapanmalar olduğu falan. Peki o zaman neden başa dönüyoruz? Neden vaka sayısı Hollanda ve diğer ülkelerde hızlı bir şekilde artıyor? Neden? Cevap yok. Size enteresan bir şey de anlatayım. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci Amerikan ilaç firması bildiğiniz üzere Pfizer'la bir ortaklık yaptı. Bu sıvılar nedeniyle BioNTech. Şimdi yeni bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz koronavirüs hapını bulduk dediler. %90 koruyor dediler. Şimdi piyasaya yeni bir hapı sürebilmek için onay bekliyorlar. Amerika'da FDA, Gıda ve İlaç onayını veren kuruluşa onay için başvuruda bulundular. Ve diyorlar ki %90 koruyor. Tamam, güzel. İyi bir gelişme. Peki bu sıvılar için de aynılarını söylediler. Bunlar biliyorsunuz piyasaya çıkmadan önce ne dediler? %95 koruyor, onu koruyor, bunu koruyor. İster istemez ben de şunu soruyorum. Madem bu kadar koruyordu, vaka sayısı Avrupa'da neden artmaya devam ediyor? Hollanda'da neden artıyor? Almanya'da neden artıyor? Diğer ülkelerde neden artıyor arkadaşlar? Bir de zamanlama enteresan, bu ilacın çıktığı zamanlama. Ne? Vakaların arttığı zaman bu hapı bulduk diye çıkıyorlar ortaya. İşin içerisinde iş var arkadaşlar. Şimdi onayı aldıktan sonra Amerika'dan bu sefer gelecekler Avrupa'ya. Avrupa'da Avrupa İlaç Ajansı var. EMA. O da Hollanda'da bulunuyor. EMA'ya onay için başvuruda bulunacaklar. Oradan da onay çıkacak. Acil kullanım onayı çıkacak. Sonra piyasaya milyarlarca bu haptan sürecekler arkadaşlar. İşte Hollanda'nın durumu ortada. Yasaklar yeniden başa dönüyor. Yasaklar başlıyor. Sonra bir ticari döngü. Onu satmaya çalışacaklar. O bir sıvıları satacaklar. Şöyle oldu, böyle oldu. Peki ben de soruyorum. Ne zamana kadar? Daha ne kadar? Yarın öbürsü gün neyi bulacaksınız başka? Merak ediyorum. Şimdi hapı buldunuz ya. Yarın öbürsü gün başka neyi bulacaksınız? Hani çözüyordu? Ben bakın bilim insanı değilim. Ben
Burada oynanan oyunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu sıvılar ya da bu işte haplar hakkında konuşmuyorum. Ben bilim insanı değilim. Ben soruyorum vatandaş olarak, sade bir vatandaş olarak. Nereye kadar, ne zamana kadar? Daha ne kadar sürecek? Benim fikrim bu aşılar ve testler arkadaşlar bitene kadar sürecek. Ne zaman? Mezara kadar. Ben başka bir şey algılamıyorum. Şimdi Hollanda'daki bu olay, bu vaka sayıları bize bunu gösteriyor. Şimdi bu Hollanda'da pek çok vatandaşımız yakalandı, hayatını kaybedenler oldu. Bu sıvıyı vurduranlar oldu. Şimdi hapı bekleyenler var. Ne zamana kadar? Hani bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce bir yıl içerisinde bu iş bitiyordu. Hani yasakları bir daha geri getirmeyecektiniz. Bu sözümde siyasetçilere, hokkabazlara daha ne kadar bu insanları bu şekilde oyalayacaksınız? İnsanların psikolojilerini bozacaksınız. Daha ne kadar? Çıkın kardeşim. Amacınız neyse, hedefiniz neyse, insanlığı nereye taşımak istiyorsanız bunları söyleyin. Bu. Başka bir şey yok. Şimdi de hap çıktı. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Allah utandırmasın hapınızı. Hapınızı alın. İçtiniz mi diye. Yemekten önce mi, sonra mı, tok karnına mı, aç karnına mı, takla atarak mı, nasıl içilecekse onu da açıklarlar yarın öbürsü gün. Bu arada Profesör Doktor Uğur Şahin'in ortakları arasında yer almış olduğu BioNTech firması Almanya'da ilk 50'ye zenginlikte girdi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İlk 50'de Almanya'nın en zengin ilk 50 şirketinden bir tanesi oldu. Hayırlı olsun. Tabi 50'den geriye düşer mi? Onun için ne lazım? Hap bulmak lazım. Yarın öbürsü gün başka bir şey. Belki su bulacaklar. Diyecekler ki içiyorsun bu suyu. İş bitiyor diyecekler. %99 koruyor diyecekler. Belki bilmiyorum. Bulamazlar mı? Bulduk diyecekler. Bilim insanları bulmaz olur mu? Onların amacı para kazanmak falan değil. Ya sakın yanlış anlamayın. Bak ben onları ima etmiyorum biliyorsunuz zaten. Onların amacı para kazanmak değil. İnsanlığa hizmet etmek. Şu an insanlığa hizmet ediyorlar. İnsanlığa hizmet etme aşkıyla tutuşuyorlar. Sakın aklınıza para kazanmak için yapıyorlar diye yanlış bir şey getirmeyin. Ne diyeyim başka ya? Anlayın siz işte. Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizden ricam lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yayınımızı beğendiyseniz de sizlerden mutlaka bir like atmanızı, beğenmenizi bekliyorum. Bunun yanı sıra hala kanalımıza abone olmadıysanız da daha fazla kitleye ulaşabilmemiz için sizden ricamız mutlaka kanalımıza abone olmanız.